O tüneli bulduğumda işlerin bu noktaya varacağını bilmiyordum. Sadece karanlığın ardında ne olduğunu görmek istemiştim. Bunları yaşadığımda 13 yaşındaydım. Taşınalı henüz bir yıl olmuştu. Ailemle birlikte tarihi yapıların olduğu bahçeli, eski ve gereğinden büyük bir eve taşınmıştık. Babam bu evi özellikle istemişti. Marangozluk gibi bir şeyle uğraşırdı. Ama bu onun işi değil, hobisiydi. Daha çok kendince bir tutku gibiydi. Masa, sandalye, bazen de kimsenin kullanmayacağı tuhaf eşyalar yapardı. Bu yüzden bahçede kendine ait bir atölyesi olsun istiyordu. Evin bahçesi genişti. Babam taşındıktan kısa süre sonra bahçeye küçük bir kulübe yaptı. Atölyesi orasıydı. Günün büyük bir kısmını orada geçirirdi. Taşındıktan sonra evi ve çevresini temizleyip her yeri düzenledik. Dokunmadığımız tek bir yer kalmıştı. O da bahçenin sonunda taş merdivenlerle aşağı inilen yerdi. Merdivenlerin altı depo ya da kömürlük olduğunu düşündüğümüz bir alana açılıyordu. Ama oraya hiç girmemiştik. Zaten merdivenlerden itibaren her şey çok pis ve eski görünüyordu. Taşlar simsiyah olmuştu. Sanki bir zamanlar yanmış da öyle kalmış gibiydi. O kısma kimse el sürmemişti. Ben de merdivenlerin başında durup aşağı bakmış, daha fazlasını merak etmeme rağmen oraya inmeyi hiç istememiştim. Bir gün bahçede duran eşyalar konusunda bir konuşma geçti evde. Bisikletim, bazı eski oyuncaklarım ve bahçenin bir köşesinde duran diğer ıvır zıvır eşyalar vardı. Bahçe temiz olmasına rağmen o eşyalar her zaman dağınık görünüyordu. Babam depo olduğunu düşündüğümüz yerden bahsetti. Orayı temizlersek bisikleti ve fazlalıkları oraya koyabileceğimizi söyledi. Konuşmanın sonunda annem, "Yarın iner bakarız, temizlenecek gibiyse temizleriz." dedi. Ertesi gün annemle birlikte arka taraftaki merdivenlerden inmeye başladık. Aşağıda paslanmış bir demir kapı vardı. Annem kapıyı ittiği anda içeriden ağır ve iğrenç bir koku yayıldı. Daha kapı tam açılmadan midem bulandı. Rahatsızlık hissi o an başladı. Annem kolunu burnuna kapatıp "Bu koku ne böyle?" dedi ve içeri doğru bir adım attı. Ben de arkasından girdim. İçerisi gerçekten de eskiden depo olarak kullanılmış bir yerdi. Yerde küflenmiş demir parçaları, bir zamanlar eşya oldukları anlaşılan çürümüş tahtalar duruyordu. Her şey nemliydi ve uzun süredir terk edilmiş gibiydi. Etrafa bakarken bir şeye dokunacak gibi oldum. Annem hemen "Sakın dokunma, çok pis burası, mikrop bulaşır." diye beni uyardı. Kendisi de biraz ilerleyip etrafa baktı. Ama hiçbir şeye dokunmadan sadece göz ucuyla kontrol ediyordu. Ben o anda duvarın en dibinde duruyordum. Orada duvara yaslanmış eski bir tahta vardı. Arkasında demir bir kapı olduğunu fark edince hemen anneme seslendim. "Anne bak, burada bir kapı var." diye bağırdım heyecanla. Yine dokunmamamı söyledi ama merak ettim. Tahtayı ayağımla iterek kapının önünü açtım. Annem, "Hadi çıkalım buradan, burası temizlenecek gibi değil." derken ben demir kapıyı tutup çekmiştim bile. Kapı açıldı ve ardında tünel gibi duran bir boşluk ortaya çıktı. İçerisi karanlıktı. Ne kadar derine gittiğini göremiyordum. Burası deponun içindeki kötü kokunun asıl kaynağı gibi duruyordu. Dayanılmaz bir koku yayıldı içeri. Annem yüzünü ekşiterek "Kapat çabuk, çıkalım buradan." diye söylendi. Kapıyı hemen kapattım. Birlikte depodan çıktık. Deponun kapısını da kapattıktan sonra annem bana dönüp oraya bir daha girmemem konusunda beni uyardı. O karanlık boşluktan gelen koku uzun süre burnumdan gitmedi. Ardında ne olduğunu merak ediyordum. Karanlıktan net anlayamamıştım ama bana uzunca bir tünel gibi görünmüştü. Akşam olunca annemin yanına gidip "Sence o kapının arkasındaki boşluk nereye çıkıyordur?" diye sordum. Merakımı gizleyemiyordum. Annem oranın muhtemelen ayrı bir depo ya da küçük bir oda olduğunu, karanlıktan bana bir tünel gibi görünmüş olabileceğini söyledi. Sonra ciddileşti. O tarafa bir daha yaklaşmamı istemiyordu. Merdivenlerden inmeyi, deponun kapısını açmayı bile yasakladı. "Bir daha oraya indiğini görürsem eve almam seni." dedi. Ses tonundan şaka yapmadığını anlamıştım.
Ertesi gün uyandığımda bahçeye çıktım. Her zamanki gibi babamın atölyesinden gelen sesler vardı. Bahçeye şöyle bir göz gezdirdim. Anneme seslendim. Sonra merdivenlerin olduğu tarafa doğru yürüdüm. Annemin orayı temizlediğini gördüm. Merdivenleri ve aşağıdaki deponun kapısına kadar olan kısmı yıkamıştı. Önceki haline göre çok daha temiz görünüyordu. Ama zeminde hala is lekesine benzeyen koyu izler vardı. Annem merdivenlerin sonuna kadar temizlemiş ama deponun içine girmemişti. Bahçede duran eşyaları merdivenin başına taşıyordu. Ben de ona yardım ettim. Bisikleti, birkaç eşyayı alıp merdivenlerin bulunduğu köşeye taşıyıp oraya yığdık. İşimiz bitince annem eve girdi. Ben de karşı evde oturan arkadaşım Yiğit'le bisiklet sürmek için evden çıktım. Yiğit benim en yakın arkadaşımdı. Aynı okula gidiyorduk, aynı yaştaydık ve evlerimiz karşılıklıydı. Günün büyük kısmını birlikte geçirirdik. O günde bisikletle uzun süre dolaştık. Yorulunca bir yerde oturduk. Bir süre konuştuktan sonra Yiğit'e aşağıdaki depodan ve oradaki kapıdan bahsettim. Kapının ardında karanlık bir boşluk olduğunu, bana uzayan bir tünel gibi göründüğünü anlattım. Yiğit dikkatle dinledi. Sonra bu bölgede çok eskiden yapılmış yeraltı tünelleri olduğunu söyledi. İstanbul'da böyle gizli geçitlerin, özellikle eski yapıların olduğu yerlerde sıkça çıktığını duymuştu. Savaş zamanlarından, hatta belki Osmanlı döneminden kalma bir tünel olabileceğini söyledi. Bunu duyunca ikimiz de heyecanlandık. Tünelin nereye çıktığını düşünmeye başladık. Oranın sanki bilerek gizlenmiş gibi durduğunu anlattım. Yiğit, belki orada bir cephane vardır. Hatta saklanmış bir hazine bile olabilir dedi heyecanla. Söyledikleri kulağa saçma geliyordu. Ama ikimiz de bunu düşünmekten kendimizi alamadık. Konuşma ilerledikçe orada ne olduğunu görme isteği içimde iyice büyüdü. Ama annemin tepkisini hatırladım. Annem oraya girmemize hayatta izin vermez. Eğer bakacaksak gizlice yapmamız gerekir dedim. Yiğit hemen bir fikir attı ortaya. Bisiklet sürmeye çıkmış gibi yaparız. Bisikletleri bizim bahçeye bırakırız. Annen evdeyken sessizce bahçeden depoya ineriz dedi. Bu fikir bana da mantıklı geldi. Zaten babamın atölyesinden öyle bir ses geliyor ki o gürültüde bizi kimse duymaz dedim. Bir süre daha konuştuk. Sonunda kararımızı verdik. Oraya inecektik. Ertesi gün planladığımız gibi öğle saatlerinde evden çıkmak için hazırlandım. Annem ev işlerine dalmıştı. Yiğit'le bisikletle gezeceğimizi söyledim. Pek dikkat etmedi. Başıyla onaylayınca hemen çıktım. Bisikletimi alıp Yiğitlerin evin önüne geldim. O da kısa sürede çıktı. Birlikte bisikletleri evinin arka tarafındaki bahçeye bıraktık. Sonra karşı eve, yani bizim bahçeye girdik. Babamın atölyesinden her zamanki gibi gürültü geliyordu. Annem de evin içindeydi. Bahçede kimse yoktu. Hızlıca merdivenlere yöneldik. Aşağı inip deponun kapısını kapattık. Yiğit içeri girer girmez, "Iy, bu koku ne böyle?" deyip eliyle burnunu kapattı. "Sen bir de diğer kapıyı açınca gör. Asıl koku oradan geliyor." dedim. Ama bunun için hazırlıklı gelmiştim. Çantama attığım maskeleri çıkardım. "Yiğit adamsın." dedi. İkimiz de kısa bir an güldükten sonra maskeleri taktık. Duvarın dibindeki kapının önüne geldik. Kapıyı birlikte ittik. Açıldığı anda koku tekrar yüzüme çarptı. "Yiğit, gerçekten buradan yayılıyor bu koku. İğrenç." dedi. Çantamdan el fenerlerini çıkardım. Işığı boşluğa doğru tuttum. Fenerin ışığı uzunca bir tüneli aydınlattı. Tünel göz alabildiğine ileri doğru uzanıyordu. Sonunu göremiyordum. Yiğit'le birbirimize baktık. Heyecandan gülmeye başladık. Kısa kahkahalar attık. Sonra yavaşça içeri doğru adım attık. El fenerleri elimizde tünelin içine doğru ilerledik. Daha birkaç adım atmadan her yerin örümcek ağlarıyla dolu olduğunu fark ettim. Yürüdükçe ağlar yüzüme değdi, kollarıma dolandı. Kaşınmaya başladım. Yiğit de aynı durumdaydı. Tünelin içi kapkaranlıktı. Adımlarımızı yavaş ve temkinli attık. İlerledikçe içimde bir sıkıntı oluştu. Ucu görünmeyen bu zifiri karanlık tünelin içinde korkmaya başladım.
Ama merak duygusu ağır bastı. Durmadık. Uzunca bir süre yürüdük. Ne kadar ilerlersek ilerleyelim, karşımızda sadece karanlık vardı. Sanki tünel hiç bitmiyordu. Yiğit, her yerim kaşınıyor diye söylenmeye başladı. Ben bir elimle feneri tutarken, diğer elimle yüzüme, saçıma ve vücuduma değen şeyleri savurmaya çalıştım. Ne olduğunu görmüyordum ama her adımda bir şeyler bana değiyordu. Üstelik koku giderek dayanılmaz hale gelmişti. Başta alışırız diye düşünmüştüm ama kaldırılacak gibi değildi. Nefes aldıkça midem bulanıyordu. Yiğit iyice huzursuz oldu. Artık geri dönmeyi düşünmeye başladık. Olduğumuz yerde durduk. Ne yapacağımızı konuşuyorduk ki yine Yiğit'in yüzüne bir şey değdi. Yiğit irkilerek sıçradı. Elleriyle yüzünü ovuşturuyordu. Bir şey var dedi ama eline hiçbir şey gelmedi. Örümcek ağıdır, beni de kaşıntı tuttu dedim. Yiğit, geri dönelim, yarın daha hazırlıklı geliriz. Hem artık bu kokuya dayanamayacağım dedi. Üzerimizde şort ve tişörtler vardı. Bacaklarımız kollarımız kaşınmaktan kızarmıştı. İkimiz de iyice huylandık. Korktuğumu inkar edemedim. Tamam dedim. Geldiğimiz yöne doğru yürümeye başladık. Az önce temkinle yavaş yavaş ilerlediğimiz yolu bu kez hızlı adımlarla geçtik. Neredeyse koşuyorduk. Sanki arkamızdan bir şey geliyormuş gibi acele ettik. Tünelden bir an önce çıkmak istedim. Kalbim çok hızlı atıyordu. Ne kadar korktuğumuzu ve huzursuz olduğumuzu o karanlıktan kaçmaya çalışırken daha iyi anladım. Depodan çıkıp gizlice Yiğitlerin bahçesine geçtiğimizde ikimiz de durup soluklandık. Sonra bir anda gülmeye başladık. Az önce yaşadığımız o küçük macera hoşumuza gitmişti. Korkmuştuk ama birbirimize belli etmek istemiyorduk. Kaşıntı hala devam ediyordu. Yiğit, ben hemen eve gidip yıkanacağım dedi. Ben de aynısını söyledim. Ertesi gün daha kapalı şeyler giymemiz gerektiğinden bahsettik. Sonra ayrılıp evlerimize döndük. Eve girer girmez banyoya koştum. Üzerimdekileri çıkarıp uzun uzun yıkandım. Biraz rahatladım ama tünelin o ağır kokusu hala burnumdaydı. Akşam yemeğinde bile o kokuyu aldım. İştahım kaçtı. Yemeği yarım bıraktım. Annem bir şey demedi ama halimi fark etmişti. Gece yatağımda dönüp durdum. Uykuya dalmak üzereyken sanki yüzüme bir şey değmiş gibi hissedip yerimden sıçradım. Kalbim hızlı hızlı atıyordu. Tüneldeki örümcek ağları geldi aklıma. Sanki hala yüzüme, kollarıma değiyorlardı. Yatağımdan kalkıp ışığı açtım. Yüzümü, saçımı yokladım. Hiçbir şey yoktu. Işığı kapatmadan tuvalete gittim. Tekrar yatağıma dönmek için odama yürürken odanın önündeki merdivenlerin dibinde yerde gezinen birkaç örümcek gördüm. Bir anda irkildim. Bunlar nereden çıktı diye şaşırdım. Merdiven basamağında duran bez parçasını alıp örümcekleri kenara doğru savurdum. Odama girdim ama kaşıntı yine başladı. Kollarımda, boynumda bir huzursuzluk hissediyordum. Bunun tamamen huylandığımdan dolayı olduğunu düşündüm. Sonra az önce gördüğüm örümcekler aklıma geldi. Belki de evde daha önce de örümcekler vardı ama hiç dikkatimi çekmemişti. Her şeyi yaşadıklarımıza bağlayarak kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra gözlerim kapandı ve uykuya daldım. Ertesi gün daha hazırlıklıydık. Vücudumuzu örten kıyafetler giydik. Bisiklet sürerken kullandığımız rüzgardan koruyan maskeleri de yanımıza almıştık. Önceki güne göre kendimizi daha deneyimli ve dikkatli hissediyorduk. Yine aynı şekilde bahçeden depoya indik. Oradan da tünele girdik. Maskeleri yüzümüze çektik. Suratımız yarıya kadar kapalıydı. Bu halimizle sanki gizli bir görevdeymişiz gibi hissettim. İkimiz de heyecanlıydık. Temkinli adımlarla ama düne göre biraz daha hızlı yürümeye başladık. Aynı koku ve aynı kaşıntı yine vardı. Ama bu kez daha katlanılabilirdi. Alışmıştık. El fenerlerini öne tutarak uzun süre yürüdük. Zaman geçtikçe tünel bitmeyecekmiş gibi geldi. Yiğit bir süre sonra durup bana baktı. Düne göre daha çok ilerledik dedi. Evet ama hala bir yere çıkamadık dedim. Bir an duraksadık ama ikimiz de geri dönmek istemedik. Bu sefer dönmek yok diyerek yürümeye devam ettik. Bir süre sonra tünelde bir dönemeç belirdi.
İkimiz de heyecanlandık. Oraya doğru yaklaştık. Dönemece geldiğimizde Yiğit olduğu yerde durup geri doğru baktı. Ben arkasından hadi ilerleyip bakalım diye fısıldıyordum. Yiğit önce başını uzattı. Karşı tarafa baktı. Yolun devam ettiğini görünce bir adım attı ve o yöne doğru döndü. El fenerini ileri doğru tuttu. Biraz ilerledikten sonra yolun bittiğini fark ettik. Birbirimize baktık ve birlikte ilerledik. En sona geldiğimizde karşımızda bir kapı olduğunu gördük. Bir an tünelin ucunda hiçbir şey olmadığını düşünüp korkmuştum. Ama kapıyı görünce içimi büyük bir heyecan kapladı. Yiğit'le birbirimize bakıp hazır olup olmadığımızı sorduk. Sonra kapıyı ittik. Kapı yavaş yavaş açılırken kalp atışlarım hızlandı. İçimde hem büyük bir merak hem de korku vardı. Sonunda kapıyı açtık. Ardında bir oda vardı. Bu uzun tünelin sonunda mahzen gibi bir yere çıkmıştık. İçerisi karanlıktı ve başka hiçbir yerden girişi yok gibi görünüyordu. İçeri girdik. El fenerleriyle etrafa baktık. Oda küçük sayılmazdı ama havası boğucuydu. Yerde sağa sola atılmış gibi duran şeyler gördüm. İlk bakışta ne olduklarını anlayamadım. Oyuncağa benziyorlardı. Ayağımla bir tanesini çevirip baktım. Evet, bir oyuncak bebekti. Sonra diğerlerine baktım. Hepsi oyuncak bebekti. Odanın içi yerlere fırlatılmış gibi duran eski bebeklerle doluydu. Elbiseleri kirlenmiş, bazı yerleri paslanmıştı. Yüzleri kararmıştı. Bazılarının gözleri düşmüş, bazılarının saçları yolunmuş gibiydi. Bu manzara içime anında bir tedirginlik doldurdu. Karanlıkta bu halleriyle çok korkutucu görünüyorlardı. Bunlar ne böyle dedik ikimiz birden. Yaklaşıp bebeklere baktık. Hepsi birbirinden ürkütücüydü. Neden burada olduklarını anlamaya çalıştık. Böyle gizli bir yerde bir oda dolusu oyuncak bulmak ikimizi de hayal kırıklığına uğrattı. Ama aynı zamanda içimde tuhaf bir endişe ve merak oluştu. Bebeklerin neden orada olduklarını sorguladım. Aklımdan buranın eskiden bir oyuncakçı olduğu ve sonradan buraya tünel yapıldığı gibi saçma fikirler bile geçti. Ama ne kadar düşünürsem düşüneyim, yerin altında olduğumuzu inkar edemiyordum. Bu bebekler buraya özellikle getirilmiş ve saklanmış gibi görünüyordu. Bir süre şaşkın şaşkın bebekleri inceledik. O sırada Yiğit eline aldığı bir bebeğin yüzüne el fenerini tutup bir anda bağırdı. Çığlık atarak bebeği elinden fırlattı. Sonra arkasındaki duvara çarpıp duvarın dibine çöktü. Ellerini başına koymuştu. Bir anda geri çekildim. Kalbim duracak gibi olmuştu. Ne oldu diye sordum. Yiğit titreyen bir sesle gözleri oynadı dedi. O an bütün vücudumun titrediğini hissettim. Aklıma gelen ilk şey koşup oradan uzaklaşmaktı. Ama kendimi tuttum. Yiğit'in yanına doğru yürüdüm. Bacaklarım tir tir titriyordu. Emin misin diye sordum. Yiğit donup kalmış gibi yerde duran bebeğe bakıyordu. Başını evet ya da hayır dediği anlaşılmayacak şekilde salladı. Yerde duran bebeğe yaklaştım. El fenerini yüzüne tuttum. Bebeğin gözü zaten hafif yukarı doğru kaymıştı. O sırada gözün üzerinden kurt benzeri bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Yiğit'e baktım. Korkma böcekmiş diye seslendim. Yiğit yavaşça yerinden kalkarak yanıma geldi. Bebeğe baktı ama hiçbir şey söylemedi. Yaşadığımız bu korku ikimize de yetmişti. O tuhaf odada perişan bebeklerin arasında daha fazla kalmak istemedim. İçimi açıklayamadığım bir duygu kapladı. Sanki orada biraz daha kalsak başımıza kötü bir şey gelecekmiş gibi hissettim. Bir şeylerin yolunda olmadığı duygusu iliklerime kadar işlemişti. Yiğit'in yüzüne baktığımda aynı korkuyu onda da gördüm. Hadi bir an önce çıkalım buradan dedim. Yiğit titreyerek başını salladı. Neredeyse kaçar gibi odadan çıktık. Tünele girdik. Kimin önde, kimin arkada olduğu belli değildi. Birbirimize iyice sokulmuş, bazen istemeden birbirimizi iter halde ilerliyorduk. Sanki yürümüyor da kaçıyorduk. Yüzüme ya da koluma bir örümcek ağı değdiğini hissettiğim anda sıçrayıp bağırıyordum.
Yiğit de aynı şekilde tepki veriyordu. Bu tepkilerimiz birbirimizi daha da korkutuyordu. Bir ara Yiğit sendeleyip yere düştü. Hemen yanına gittim. Kolundan tutup kaldırmaya çalıştım. Hadi yürü diyerek ona güç vermeye çalışıyordum. Ama ben de en az onun kadar titriyordum. Birlikte zar zor ayağa kalktık. O tünelin içinde öyle bir atmosfer vardı ki sanki çok büyük bir şey yaşamıştık. Gerçekten karşımıza çıkan somut bir şey yoktu. Bebeğin gözü oynamamıştı. Ama yine de kendimizi çok büyük bir tehditle karşı karşıya kalmış gibi hissediyorduk. Bu duygunun nedenini açıklayamıyordum. Görmediğimiz ama varlığını hissettiğimiz bir tehdit gibi. Tünelden çıktığımızda biraz da olsa kendimize geldik. Yiğitlerin bahçesine geçip yere oturduk. Uzun uzun soluklandık. Sonra o gördüğümüz şey neydi öyle diye sorguladık ikimiz de. Ben cevap veremiyordum. Yaşadığımız tuhaflığı kelimelere dökecek halim de yoktu zaten. Biraz toparlandıktan sonra sessizce ayrıldık. Eve girer girmez yine banyoya girdim. Duş aldım ama içimdeki huzursuzluk geçmedi. Sonra yatağıma uzandım. Yaşadığım gerilim beni yormuştu. Gözlerim kendiliğinden kapanıverdi. Annem akşam yemeği için seslendiğinde uyandım. Masada hiç konuşmadım. Aklım sürekli tünelde yaşadıklarımıza gidiyordu. Annem yüzüme bakıp neyin var diye sordu. Yoruldum dedim sadece. Gece yatağıma yattığımda yine aynı huylanma başladı. Vücudum kaşındı. Burnuma o iğrenç koku geldi. Gözlerimi kapatıp uyumaya çalıştım. Zar zor uykuya daldım. Gece bir kabus görüp sıçrayarak uyandım. Ne gördüğümü tam hatırlamıyordum ama tünelin içinde olduğumdan emindim. Kalkıp yüzümü yıkamak için yataktan çıktım. Kapıya doğru yürürken yatağımın ucunda bir şey olduğunu fark edip durdum. Koridordan gelen gece lambasının ışığında bir oyuncak bebek çarptı gözüme. Yatağımın ucundaki sehpanın üzerine oturtulmuştu. Kalbim duracak gibi oldu. Korkuyla yaklaşıp eğildim. Yüzüne baktım. Bu, tüneldeki bebeklerden biriydi. Elbiselerinin kirliliği, paslı yerleri, yolunmuş saçları, tüneldeki bebekler gibiydi. Bir an bağırdım ve geri çekildim. Bebek hareketsizdi ama buraya nasıl geldiğini bilmiyordum. Panikle bebeği kaptığım gibi camı açtım ve bahçeye fırlattım. O an yaşadığım korku, hayatımda hissettiğim bütün korkulara bedeldi. Sabaha kadar gözümü bile kırpmadım. Sabaha karşı anca uykuya dalabildim. Ertesi gün uyanır uyanmaz pencereye yanaşıp bahçeye baktım. Bebek orada değildi. Hemen annemin yanına koştum. Bahçede oyuncak bir bebek vardı. Sen mi aldın diye sordum. Annem şaşkınlıkla yüzüme baktı. Ne bebeği diye tepki verdi. Gece uyandığımda odamda bir oyuncak bebek vardı dedim. Sen mi koydun? Annem, hayır ben bebek falan görmedim dedi. Ona bebeği camdan attığımı ama şimdi yerinde olmadığını söyledim. Sonra tekrar sordum. Anne doğru söylüyorsun değil mi? Sen koymadın mı o bebeği odama? Annem iyice şaşırdı. Ne dediğimi anlamıyordu. Israrla bilmediğini söylüyor, ne olduğunu soruyordu. Halimden dolayı endişelendiği belliydi. Hiçbir şey söylemeden evden çıktım. Koşarak Yiğitlerin evine gittim. Kapıyı Yiğit'in annesi açtı. Beni görünce yüzü ciddileşti. Yiğit'in uyuduğunu ve iyi olmadığını söyledi. Dün bir şey mi oldu diye sorular sordu. Yiğit için endişelenmiş gibi görünüyordu. Bir şey yok dedim sadece. Başka bir şey söylemeden oradan ayrıldım. Aklım sürekli aynı yere gidiyordu. Birinin tünele girmiş olması gerekiyordu. Başka açıklaması yoktu. Ama kim, ne zaman, neden? Hiçbir mantığıma oturmuyordu. Korka korka bahçeye girdim. Etrafı dinledim. Babamın atölyesinden yine ses geliyordu. Annem evin içindeydi. Merdivenlerin olduğu tarafa yöneldim. Aşağı her adım attığımda kalbim biraz daha hızlı attı. Deponun kapısını açıp içeri girdim. Tünelin olduğu kapıya yaklaştım. Elim titreyerek kapıyı araladım. O anda gördüğüm şey nefesimi kesti. Birkaç oyuncak bebek tünelin girişinde duruyordu. Sanki biri onları alıp özellikle oraya bırakmış gibiydi. Ama kimse yoktu.
Tünelin içi kapkaranlıktı. Olduğum yerde donup kaldım. Aklımdan geçen düşünce beni daha da korkuttu. Ya kimse bırakmadıysa, ya o bebekler kendi kendilerine oraya geldiyse? Bu düşünceyi kafamdan atmaya çalıştım ama başaramadım. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Mantığım hiçbir yere tutunamıyordu. Panikle kapıyı itip kapattım. Ardından yerdeki tahtayı alıp kapının arkasına iyice dayadım. Sanki böyle yaparsam içeride kalacaklarmış gibi hissettim. Deponun kapısını da kapatıp merdivenleri hızla çıktım. Ne olursa olsun Yiğit'le konuşmak zorundaydım. Bu işin içinden tek başıma çıkamazdım. O gün Yiğit'le konuşmayı başardım. Ona gece odamda gördüğüm bebeği anlattım. Tünelin kapısının önünde birkaç tanesinin daha durduğunu söyledim. Yiğit sessizce dinledi. Sonra o da dünden beri tuhaf şeyler yaşadığından bahsetti. Sanki o tünelden hiç çıkmamış gibi hissettiğini söyledi. O koku ve kaşıntı hissi gün boyunca peşini bırakmamış. Gece uyuduğunda da rüyasında o bebeklerin etrafını sardığını görmüş. Uyandığında bunun sadece bir rüya olmadığını, bedeninde çok gerçek bir his bıraktığını söyledi. Bebekleri odasında görmemiş ama varlıklarını hissetmiş. Sanki çevresini kuşatmışlar. Titrek bir sesle, "Bence bu bebekler bize musallat oldu," dedi. "Bu nasıl olur?" diye sordum. Yiğit bir süre düşündü. Bunun çok eskiden yapılmış bir büyü olabileceğini söyledi. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama bu bebekler birilerine tehdit oluşturmuş olmalı. Tünel bu yüzden kazılmış, bebekler çok derin bir yere kilitlenip bırakılmış belli ki. Belki de onları orada tutan bir dua ya da başka bir şey vardı. Biz o kapıyı açınca da bozuldu. Bebekler serbest kaldı, dedi. Yiğit'in bu düşünceleri beni korkuttu. Saçma gelmekle birlikte haklı olabileceğini düşündüm. Çünkü yaşadıklarımız normal değildi. O bebeklerin orada neden bulunduğuna dair başka bir açıklama da yoktu. "Peki şimdi ne yapacağız?" diye sordum. Yiğit, tünele yeniden girip bebekleri o mahzene kapatmamız gerektiğini söyledi. Başka türlü kurtulamayacağımızı düşünüyordu. Ama ikimizin de oraya girmeye cesareti yoktu. Bunu nasıl yapacağımızı konuştuk. Sonra ben, "Düşündüklerimiz gerçek mi değil mi bilmiyoruz ki. Bence hemen oraya girmemiz tehlikeli olur. Bir müddet bekleyelim," dedim. Aslında tünele girmeye cesaret edemediğim için böyle konuşmuştum. Yiğit de aynı korkuyu yaşadığı için kabul etti. O gece odamda yine bir bebek buldum. Onu görür görmez kaptığım gibi bahçeye koştum. Merdivenlerden aşağı inmeye cesaret edemediğim için bebeği depo kapısının önüne doğru fırlattım. Ama ne yaparsam yapayım bebeklerin yaklaşmasını engelleyemedim. Ertesi günlerde odamda, bahçede ve evin farklı yerlerinde karşıma çıkmaya devam ettiler. Her gördüğümde onları aşağı atıyordum. Ama hiçbir zaman bıraktığım yerde kalmıyorlardı. Bir daha dönüp baktığımda orada olmuyorlardı. Bir gün annem de bahçede bu bebeklerden birini gördü. Bana nereden geldiğini sordu. Ben de tünelde yaşadıklarımızı anlattım. Annem oraya girdiğim için bana kızdı. Ama anlattıklarıma tam olarak inanmadı. Korktuğum için böyle şeyler gördüğümü düşündü. Fakat günler geçtikçe o da bebekleri evin sağında solunda görmeye başladı. Açık olarak ifade etmese de zamanla söylediklerime inandığını hissettim. Babam ise hiçbir zaman inanmadı. Bebekleri dışarıdan birilerinin bahçeye attığını düşündü. Bir süre evimizde huzursuzluklar yaşadık. Kabuslar, gerginlikler ve küçük kazalar peş peşe geldi. Evde sürekli bir tedirginlik hali vardı. Zaman geçtikçe bu durum günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Sonra bebekler yavaş yavaş kayboldu ve hayatımız düzene girdi. Aradan çok uzun yıllar geçti. Biz o evden taşınalı çok oldu. Hatta o evi yıkıp üzerine apartman bile yaptılar. Ortada ne depo kaldı ne de tünel. Ama o bölgede hala bazı evlerde bebeklerin görüldüğüne dair söylentiler dolaşıyor. O zamanlar bebeklerin yavaş yavaş kaybolup hayatımızdan çıktığını düşünmüştüm. Ama belki de kaybolmadılar. Biz onları serbest bıraktık ve etrafa yayıldılar.